Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim evdeki malzemelerle pratik bir şekilde çok lezzetli bir atıştırmalık olan grisininin yapımını göreceğiz. Kullandığım malzemelerle tam 2 tepsi grisini çıkacak. Görüyorsunuz ne kadar çok bereketli olduğunu. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle 3 su bardağı unumuz var. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. Ayrı bir kabın içinde 1 su bardağı ılık su, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı toz maya. Güzelce karıştıralım. Üzerine 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Oda ısısında bekletilmiş 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Kullandığım su ılık olduğu için tereyağı daha çabuk eriyecektir içinde. Unumuzun ortasını güzelce açalım. Yarım tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Hazırlamış olduğumuz karışımı unun üzerine dökelim. Bir kaşık yardımıyla güzelce toparlayalım hamuru. Daha sonra elimizle yoğurmaya devam edelim. Çok fazla yumuşak olmayan bir hamur elde ettik. Şimdi daha güzel yoğurabilmek için bir tezgahın üzerinde yaklaşık 5 dakika kadar hamurumuz pürüzsüz bir hal alana kadar güzelce yoğuralım. Şimdi üzerine bir kapak veya bir streç film kapatarak 10 dakika dinlendirelim. Hamurumuz dinlendi. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bir merdane yardımıyla açalım. Çok fazla inceltmeyelim. Orta kalınlıkta bir şekilde güzelce açıyoruz. Gösterdiğim şekilde keselim. Yarım santim genişliğinde kesiyoruz. Fırınımı da çalıştırıyorum. Şu anda 160 derecede fırınım ısınıyor. Fırın tepsisine yerleştirelim. İki tepsi yapacağım. Şu anda fırının kısa tarafını, fırın tepsisinin kısa tarafını kullandım.
diğerinde uzun tarafını kullanacağım. Gösterdiğim şekilde belirli aralıklarla birbirine yapışmayacak şekilde diziyorum. Kenarındaki fazlalıklarını kesebiliriz. Şimdi ikinci tepsimizi yapalım. Fırın tepsimizi yağladım. Bu defa merdane ile açmıyorum. Gösterdiğim şekilde eşit büyüklüklerde bir ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Daha sonra gösterdiğim şekilde hamurun ortasından başlayarak kenarlarına doğru incelterek uzatıyorum hamuru. Diğer tepsi fırında pişiyor. Önce 160 derecede ısıttım. Daha sonra 180 dereceye getirdim. Üzeri pembeleşinceye kadar pişireceğim. Şimdi daha kolay bölünsün diye bu şekilde bölmeden iz bıraktım ki kolay bölünsün piştikten sonra, çünkü tepsinin uzun tarafını kullanmıştım ikinci tepside. Evet, diğeri de pişti. Çok fazla pişirmiyoruz. Hafif pembeleşmesi yeterlidir. Diğer tepsimizi de aynı şekilde pişiriyorum. 20 dakika içinde pişecektir zaten. Evet, diğerleri de pişti. Gayet güzel pembeleşti. Dışarıda biraz ılındıktan sonra gördüğünüz gibi kolaylıkla bölünüyor. Önceden üzerinden hafif iz bıraktığım için, kolay bölünmesi için gayet güzel bölünüyor, görüyorsunuz. Çocuklarınız için de çok sağlıklı bir atıştırmalık. İçinde katkı maddesi yok. İsterseniz yapım aşamasında hamurunun üzerine susam veya çörek otu da kullanabilirdiniz. Ben bu şekilde bir bardakta sunumumu yapmak istiyorum. Zaten bir tepsisi hemen bitti. Diğerlerini de bir poşete bırakıp taze kalması için saklayabilirsiniz veyahut da buzluğunuza da atabilirsiniz fazla yaparsanız. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.